Her yaşa kolayca uyarlanabilen bir bere yapımıyla bugün karşınızdayım. Daha önce boyunluğu anlatmıştım ve bu arada İzmir Ödemiş'ten herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim iş öğretmeni Hatice Taşkoyan. Sizlere kanalımda arada çok sevdiğim geri dönüşüm projelerini, bazen tasarladığım örgü modellerini, bazen de mutfağımdan sağlıklı atıştırmalık tarifleri veriyorum. Bereyi bugün anlatıyorum. Boyunluğu daha önce kanalımda paylaşmıştım. Linkini sağ üst köşeye ve açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bu boyunluk yapımını da izleyebilirsiniz. Kullandığım malzemeler: bir yumak Nako Vals, renk nosu 86 383, 100 gram, 240 metre ve %100 premium akrilik, ilmek almak için 0 nolu 2,1 milimetrelik tığ, makas, el durumuna göre 4,5 ya da 5 nolu şiş ve etamin iğnesi gerekli. Boyunluk ve bere yapımı için ben şemalar hazırladım. Daha kolay örebilmemiz için. Örgü tekniği 6 sıra düz, 6 sıra ters. Şemayı incelersek mavi görünen yerler ters, beyaz görünen yerler düz örgü. Tam 13 kez 6 sıra düz örgü, 13 kez 6 sıra ters örgü uygulayalım. El durumuna göre 4,5 ya da 5 nolu şiş ile 50 ilmek başlayalım ya da 60 ilmek de olabilir. Ve girişte bir ilmek artıralım, diğer girişte bir ilmek keserek ilerleyelim. 13. ters kısımda keselim 7. sırada. Alt kısmı anlattığım şekilde. Bu bereyi 50 ilmek başlayıp 6 sıra tersi 13 kez, 6 sıra düzü 13 kez. Bu bereyi de 60 ilmek başlayıp 6 sıra tersi 12 kez, 6 sıra düzü 12 kez çalıştım. Santim ölçüsü vermek gerekirse 23 santim, yüksekliği 20 santim. Bunun eni biraz daha dar 22 santim, yüksekliği uzun 26 santim. Bu dilim sayılarını ve başlama ilmek sayılarını değiştirerek çocuklara da rahatlıkla uyarlanabilir. Bu bere yıllar önce yün mağazama örülmüştü. Şimdi ben sizlere test örgüsü üzerinde göstermek istiyorum. 15 ilmek 4,5 nolu şiş üzerine attım. Sizler 50 ya da 60 ilmek atarak başlayabilirsiniz. Birinci sırayı düz, ikinci sırayı ters örgü örüp geldim. Üçüncü sırada kenardan bir ilmek arttırıp öbür kenardan da bir ilmek keserek ilerleyeceğiz. Farklı şekilde ilmek arttırabilirsiniz. Bir ilmek arttırdım. Üçüncü sıranın sonuna kadar düz örelim. Dördüncü sıra girişte 2 ilmeği birlikte örerek kestim ve sıranın sonuna kadar ters örelim. 5. sıra örgünün önünde tekrar bir ilmek arttıralım. Ve düz örgü örelim. Arttırdığımız ilmeği de örerek. 6. sıra örgünün arkasında 2 ilmeği birlikte örelim. Ve ters örgü ile sırayı tamamlayalım. Tersinden saydığımızda 6 sıra birinci dilimi tamamladık. Düz örgü ile. Şimdi ikinci
bölüm ters örgü kısmındayız. Yine bir ilmek arttıralım. Ve ip bizden tarafta ilmeklerin tamamını ters örelim. Kısacası girişte arttırıyoruz. Öbür girişte bir ilmek keserek 6 sıra düz, 6 sıra ters örgü ile dilimleri tamamlıyoruz. Örgünün mantığı bu şekilde. Ve ben bu ters örgüyü örüp geldim. Bu minik bereyi tam 5 kez düz, 5 kez ters kısmını çalıştım. Ama sizler 50 ilmek olarak başladığınız bereyi tam 13 kez düz kısmını, 13 kez de ters kısmını örerek tamamlayabilirsiniz. Bir kenardan arttırıp bir kenardan keserek çocuklara da rahatlıkla dilim sayılarını azaltıp, ilmek sayılarını azaltıp uyarlayabilirsiniz. Büyük berede 60 ilmek başlayıp 12 kez ters, 12 kez düz uyguladım. Yüksekliği daha fazla, eni dar. Şimdi 6 sıra tersten sonra 7. sırada ip benden tarafta keserek tamamlıyorum. Sizler 13. kez olan terste keserek tamamlayabilirsiniz. Bereyi toparlamak için lastik örmemiz gerekir. İlmekleri tığ yardımıyla alıyorum. Başlangıç ve sondan 5'er ilmek, diğer dilimlerden 4'er ilmek aldım. Sırayla aldığım ilmekleri tığın arkasına toplayıp şişe geçirdim. Başlangıç ve son dilimden 5'er ilmek, aralardan 4'er ilmek toplamda aldım. Bir düz, bir ters lastik tekniği ile çalışıyorum. Kenarlarında dikiş yapılacağından ilk başlangıçta 2 düz ilmek ile başladım. Daha sonra ters, düz, ters, düz olarak sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Sıranın sonuna geldiğimde son 2 ilmeği de ters örerek tamamladım. Bu şekilde 8 sıra lastik örelim. Lastiğin kolayca içe kıvrılması için örgünün arkasında bir sıra düz örgü örelim. Ön kısımda ters örgü olarak görünecek. Örgünün arka kısmında 8 sıra lastikten sonra bir sıra düz örgü örelim.
Örgünün ön kısmında bir sıra ters göründü. Şimdi yine lastik örmeye devam edelim. Tam 8 sıra. İkinci kez 8 sıra lastikten sonra katladığımızda kolayca içe kıvrılır ve daha sonra 8 sıradan sonra lastiği normal gevşeklikte keselim. Şemada anlattığım sayılarda sizler bereyi örüp geliniz. Ben size minik bir bere üzerinde tekniğini anlatmaya çalıştım. Şimdi berenin dikişi nasıl olmalı? Düz örgü kısmıyla başlayıp ters örgü kısmıyla bitirdiğim bereyi üstten dikiyorum. Bir ilmek içeriden ilmeklerin kanatlarından geçirerek üstten dikiyorum. Kesinlikle üstten diktiğinizde dikiş yeri belli olmuyor. Tek kanattan bir ilmek içeriden geçirip karşı tarafında bir ilmek içerisinden tek kanadından geçirerek bu şekilde dikiyorum. Lastik kısmında bir kenarda 2 düz, diğer kenarda 2 ters bırakmıştım. Bir ilmek içeriden sıra takip ederek bu kısmı da üstten diktim. Göründüğü gibi ilmeklerin tek kanadına, tek sırasına geçirdim. Fazla ipleri tersinde tutturarak dikip lastiği içe katlayıp ilmek aldığım kısımlara bu şekilde diktim. Berenin sonlarına yaklaştık. Üst kısmı sık aralıklarla teyelledim ve teyellediğim bu ipi çekerek sıkıştırıp bağladım.
İyice sıkıştırıp bu ipleri tığ yardımıyla berenin iç kısmı terse çektim. Şimdi pomponu nasıl yapalım? Ben minik bir bere ördüğüm için 2 parmağımın üzerine sararak pomponu yaptım. Sizler daha büyük olması için 3 ya da 4 parmak üzerine sararak pompon yapabilirsiniz. Biraz sardıktan sonra çıkarıp tam orta yerinden sıkıca bir iki kez dolayıp bağladıktan sonra düğüm yapalım ve daha sonra toparlayıp her iki yanından keserek yuvarlayarak pompon yapalım. Tığ yardımıyla pomponu berenin iç kısmına geçirip arkasından diğer iple bağlayarak düğüm yaparak beremizi tamamlayalım. İster bebek, ister çocuk, ister yetişkinlere göre bu verdiğim teknik ile sayıları azaltıp çoğaltarak bu bereyi örebilirsiniz. Hatta çocuklarınızın oyuncaklarına bu minik sevimli bere de örülebilir. Daha önce boyun filarını paylaşmıştım. Onu da muhakkak izleyiniz. Açıklamalar kısmında linki var. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalınız, sevgiyle kalınız ve sağlıkla kalınız diyorum. Bir de ne diyorum? Asla hobisiz kalmayınız diyorum.